Adalet arayan eşek. Nizamülmülk'ün Siyasetname adlı eserinde geçen bu hikayeyi anlatmadan önce eser ve yazarı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Nizamülmülk ismiyle meşhur Ebu Ali Kıvamüddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tusi, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapmış ve tarihe damga vurmuş bir şahsiyettir. Ünlü Nizamiye medreselerinin de kurulmasına öncülük eden Nizamülmülk, 1092 yılında Siyerül Müluk, Siyasetname isimli eserini kaleme alır. Siyaset bilimini anlatan ve hükümdarlara öğüt vermek amacıyla kaleme alınan bu eser, Büyük Selçuklu Devleti'ne en parlak günleri yaşatan Sultan Melikşah'a ithaf edilmiştir. Nizamülmülk'ün eserde üzerinde durduğu konulardan biri, hükümdarın adil olmasıdır. Eserinde adaletli hükümdarlardan ve yöneticilerden örnekler veren yazarımız, konuyla alakalı ilginç bir hikayeyi bize aktarmaktadır. Hikaye, adaletiyle ünlü Sasani İran hükümdarı Nuşirevan döneminde geçmektedir. Tahta geçtikten sonra, ülkenin dört bir yanında adaleti tesis etmeye çalışan Nuşirevan, hizmetkarlarına sarayın kapılarının halka daima açık olmasını emretmiştir. Her nereden gelirse gelsin, dergahımıza iltica eden, kimi kimsesi olmayan, düşkün ve miskinlerin hallerini saklı tutmayın. Beni haberdar edin. Bu sözlerden sonra sarayın kapısına 7 yaşındaki bir çocuğun bile rahatlıkla erişebileceği zillerin asılı olduğu bir zincir yapılmasını buyurdu. Kimin derdi varsa saraya gelip bu zilleri çalacak ve hükümdar onun derdine derman olacaktı. Zulme uğrayanın hakkını teslim edecekti. Nuşirevan'ın adilane yönetimi sayesinde ülkede hakkını almayan kalmamıştı. Hükümdar öyle bir adalet sağlamıştı ki 7 yıl boyunca ziller bir daha çalmadı. 7 yıl sonra bargahta ve saray kapısının önünde kimseciklerin olmadığı, muhafızların pineklediği bir öğle vakti çan sesleri yükselmeye başladı. Nuşirevan sesi duyar duymaz derhal 2 hizmetçisini görevlendirerek "Bakın bakalım kimmiş şikayete gelen?" dedi. Hizmetçiler gelip baktıklarında bir de ne görsünler? Sarayın kapısından bir yol içeri dalarak sırtını zincirlere sürten sıska, çelimsiz, uyuz bir eşekten başka bir şey değil. 2 hizmetçi Nuşirevan'ın huzuruna vararak "Efendimiz, şikayete gelmiş birisi mevzu bahis değildir. Sadece sıskası çıkmış, çelimsiz, uyuz bir eşek ya keyif aldığından ya da kaşındığından sırtını zincire sürtüyor" dediler. Nuşirevan, "Yanlış düşünüyorsunuz. Zira bu eşek bile adalet talep etmeye gelmiştir. Gitmenizi ve eşeği şehrin merkezinde dolaştırarak sahibini bulmanızı ve ardından beni haberdar etmenizi emrediyorum" dedi. Hizmetçiler Melik Nuşirevan'ın huzurundan ayrılıp eşeği şehrin meydanına götürerek "Bu eşeği tanıyan var mı?" diye sordular. Dediler ki, "Evet, şehir ahalisi onu tanır. Bu eşek çamaşırcının eşeğidir. 20 yıldır onu tanırız. Her Allah'ın günü çamaşırları bu eşeğe yükleyip akarsu kenarına yıkamaya götürüp akşama geri getirirdi. Tabii o zamanlar bu genç bir eşekti. Ama artık yaşlandığı için sahibi onu dışarı kovdu. Şehirde millet Allah rızası için ona ottur, sudur falan verir. Birkaç gündür de ortalıkta onu göremedik." Hizmetçiler meseleye vakıf olunca derhal saraya dönerek Nuşirevan'ın huzuruna varıp meseleden onu haberdar kıldılar. Nuşirevan, "Size bu eşeğin bile adalet istemek için dergaha geldiğini söylememiş miydim? Bu gece hayvancağızı yemleyiniz ve yarın da gereken ne ise yapmak için çamaşırcıyı mahallenin 4 kethüdasıyla birlikte huzuruma getiriniz" dedi. Ertesi gün hizmetçiler aynen kendilerine emredildiği gibi yaptılar. Eşeği sahibiyle birlikte mahallenin 4 kethüdasını Nuşirevan'ın sarayına getirdiler. Nuşirevan çamaşırcıya dedi ki, "Bu eşek genç iken onu işe koşuyordun. Yemini veriyordun. Şimdi ise yaşlanıp elden ayaktan düştüğünden ötürü ona yem vermez oldun. İşlerini göremez olunca onu sokağa attın. Peki, sorarım sana, onun o 20 yıllık yaptığı hizmet nereye gitti?"
Şah, çamaşırcıya 40 sopa vurulmasını emrederek şöyle ferman buyurdu. Bu 4 ketüdanın nezareti altında yaşadığı müddetçe eşeğe ihtiyacı olduğu kadar yemini temin edeceksin. Bir aksaklık olduğu takdirde seni ben nasıl terbiye edeceğimi bilirim. Bunu iyi belle. Şu halde o dönemde padişahlar işte böyleydiler. Fakir fukarayı, kimi kimsesi olmayanları gözetirlerdi. Zira bu alemde iyi namla anılmak için hükümdarın adil olması gerekir. Adaletten şaşmaması gerekir.